Selamlar herkese. Bu yayın ölüm korkusu, sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla ilgili olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin. Korku bir duygudur diyoruz, bizi korur diyoruz. Fakat ölüm korkusu denince sanki bize diğer korkulardan farklıymış gibi geliyor. Nitekim haksız da sayılmayız. Yani diğer korkularla bir tutamayız biz ölüm korkusunu. İnsan yaşama içgüdüsü taşıyan bir canlı. Beynimiz bizi öyle ya da böyle duyduklarıyla ya da gördükleriyle, bildikleriyle kendince korumak için, hayatta tutmak için bize belirli önlemler aldırabiliyor. Canımızı tehlikeye atacağımız şeylerden bizi olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor. Bizler ölüm gerçeğinin var olduğunu bilerek yaşıyoruz. Aslında bunu unutmuş değiliz. Bu her zaman bizim arka planda aklımızda olan bir şey. Fakat özellikle pandemiyle birlikte o kadar çok ölüm haberleri, sonrasında kalp krizi haberleri yayıldı ki beyin de burada doğal olarak kodlandı ve kaygı ve korku üreterek bizi korumaya çalıştı aslında. Şu anda sosyal medyaya girdiğimizde birçoğumuzun karşısına vefat haberleri çıkıyor, öyle değil mi? Ya da hastalık belirtileri. Böyle şeyler çıkıyor. Geldiğimiz durumda ise panik atak, anksiyete denen durumların çok fazla yaygınlaşmasının nedeni aslında bu kodlanmalardan da kaynaklanıyor. Sürekli hastalık belirtisi okuyarak, sürekli ölüm haberi okuyarak duyarlı hale geliyoruz ve sürekli kendimizi tarıyor olabiliriz. Vakti zamanında ben terapiye gidiyorken bu ölüm konusuyla ilgili ex-terapistime ölümden korktuğumu, sevdiklerimi kaybetmekten korktuğumu, aklıma bu yönde bazı düşüncelerin geldiğini, bazı senaryoların geldiğini, ona hayatı sorguladığımı, neden bu hayatta olduğumuzu, amacımızın ne olduğunu, madem ölüm varsa niye hayatta olduğumuz gibi konuları sorguladığımı söylemiştim ve neredeyse ağzımdan çıkan her cümleyi önündeki kağıda not aldı. Bende bir sorun var, bu düşünce yapımda bir sorun var algısı bende uyandırmıştı arkadaşlar. Ve bana sadece şunları söyledi. Böyle düşünceler boş vakitlerimizde bir meşguliyetimizin olmadığı anlarda gelir. Bana da geliyor sevdiklerimi kaybetme düşüncesi ama çok şükür hayattalar diyorum ve konu kapanıyor demişti. O kadar uzun uzun not alacağı bir şey yoktu yani ortada. Bunları söylemek için uzun uzun not almıştı. Halbuki bu düşünceler gayet insani. Elbette ki ölümden de korkacağım. Elbette ki aklıma sevdiklerimi kaybetme düşüncesi de gelecek. Ayrıca bu konu çok şükür hayattalar denip geçecek bir konuda değil. Her zaman böyle olmayabilir. İnsan ölümden ve sevdiklerini kaybetmekten korkar arkadaşlar. Siz şöyle sanıyor olabilirsiniz. Son derece gülüp eğlenen, son derece mutlu görünen insanların, hiçbir derdi olmadığını sandığınız insanların ölüm korkusunun olmadığı yanılgısına varabilirsiniz. Bu düşüncenizin aksine aslında hepimizde ölüm korkusu var. Bizler ölümlüyüz. Bundan 200 yıl önce yaşayan insanlar bugün yoklar. Bundan 200 yıl sonra da büyük ihtimalle bizler olmayacağız. Bizler bunu biliyoruz aslında ama ölümü bir türlü normalleştiremiyoruz. Bazen unutuyoruz bu ölüm düşüncesini, bazen hatırlıyoruz, bazen ağlıyoruz, zırlıyoruz. Ama neticede hep var olduğunu ve bir gün başımıza geleceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbir şey yapamamak, bir belirsizliğin olması, öldükten sonra ne olacağını bilmiyor olmak, başımıza ne geleceğini bilmiyor olmak. Bu ve bunun gibi şeyler bizim kontrolümüzde olmadığından dolayı kötü bir şey olarak algılıyoruz doğal olarak ve yaşama içgüdümüzden dolayı da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Beynimiz de bu yönde bizi korumaya çalışıyor ölümden, tehlikelerden. Ölüm konusuyla ilgili benim içimi rahatlatan önemli bir nokta var arkadaşlar. Ben önceden beri ölümün çok acılı bir şey olduğunu düşünürdüm ve bu benim hep aklımı meşgul ederdi. Korkumu 2'ye 3'e katlardı. Bir vefat haberi aldığımda acı çekti mi acaba, nasıl can verdi diye düşünürdüm. Bu konuyu araştırdığımda, çevreme de bir baktığımda şunu gördüm. Ölüm anında beyin şarteli kapatıyor arkadaşlar. Buna bağlı olarak bir yerden sonra bilinci kapatıyor. Bilinci kapattığı için de ağrı sinyalleri, acı sinyalleri beyne gitmemiş oluyor. Dolayısıyla herhangi bir ağrı, herhangi bir acı hissedilmemiş oluyor. Ve yine ölüm anında beyin endorfin salgılıyor, serotonin salgılıyor. Bu da acıyı hissetmemeyi sağlıyor. Ben bu bilgiyi İzzet Hoca'nın bir videosunda öğrendim ve bana çok ilginç geldi. Bu konuyu araştırdım. Gerçekten de böyle. Örneğin çevremde trafik kazası geçirenler oldu ve bu insanlarla sonradan konuştuğumda kaza anını bile hatırlamadıklarını söylediler. Bunun gibi çok olay duydum arkadaşlar. Başka bir örnek daha vereceğim kaza dışında. Geçenlerde çok sevdiğim bir aile dostumuz
fenalaşıyor ve hastaneye götürülüyor. Tabii bir süre sonra bilinci gidiyor ama hastanenin içinde gerçekten çok kötü oluyor. Yani görünen o. Ve şimdi sorduğumuzda hastaneye nasıl gittiğini bile hatırlamıyor. Yani o acı çeken kişi sanki hiç o acıları yaşamamış gibi hiçbir şeyi hatırlamıyor arkadaşlar. Bunun gibi belki sizin çevrenizde de örnekler vardır. Bizler öyle bir yaratılmışız ki ölüm anında bunu hissetmiyoruz arkadaşlar. Bu konuyu siz de araştırabilirsiniz. Beynin şarteli nasıl kapattığını, hangi hormonları salgıladığını, kişiyi nasıl ölüme hazırladığını araştırabilirsiniz. Gerçekten çok büyüleyici bir mekanizma ile yaratıldığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar, ölüm hayatın en net gerçeği ve bizim üzerinde söz sahibi olmadığımız bir şey. Nasıl ki doğum varsa hayatta, ölüm de var. Size şunu söylemeyeceğim. Ölümü normalleştirin. Bunu demeyeceğim. Bizler bu ölüm konusunu normalleştiremeyebiliriz belki. Ben de şu an kendime baktığım zaman ölümü normalleştirebilmiş değilim. Bu konuyla ilgili aklıma düşünceler geliyor. Benim de korkularım var. Hepimiz gibi. Yani kimsenin bu korkuları yok diye düşünmeyin. Ölüm hep var aklımızda aslında. Sebepsiz yere bunalıyorsunuzdur. Birini incittiğinizde vicdanınız sızlıyordur. Aslında bunun muhtemel nedenlerinden birisi öleceğimizi bile bile yaşamamız. Yani bir gün insan öleceğini bilir de ya da birini kaybedeceğini bilir de buna kayıtsız kalabilir mi ya? Kayıtsız kalamazsınız. Ben bunu önceki yayınlarda da söyledim. Dedim ki ölenlerin gittiği yeri bize izletseler naklen, ölenlerin hepsinin çok güzel bir yere gittiğini gösterseler, ölüm korkumuz olur muydu? Ya da ölmemeye çalışır mıydık? Önlem alır mıydık? Toplanıp hep birlikte ölmeye çalışırdık. Ya bu dünyanın kahrını çekeceğime ben de gider orada yaşarım derdik. Öyle değil mi? Ölümü algılama biçimimiz farklı arkadaşlar. Ölümün belirsizliği var. Sahip olduklarımızı kaybetme korkumuz var. Birilerini arkada bırakıp üzme korkumuz var. Başımıza öldükten sonra ne geleceğini bilmemenin korkusu var. Burada inanç konularına çok girmek istemiyorum. Fakat inançta bile bir soru işareti var. Yani biz %100 hiçbir şey bilmiyoruz, öyle değil mi? Yani biz bir yaratana inansak bile ya da inanmasak bile %100 gözümüzle görmediğimiz için hiçbir şey bilmiyoruz. Yani ölümün belirsizliği var karşımızda. Belirsizlik ne yapar? Daha temkinli olmanızı sağlar. Kaygı verir, korku verir. Ne olacağını bilmiyorsunuz ki. Dolayısıyla ölümden korkmanız, birilerini kaybetmekten korkmanız kadar normal bir şey yok. Ben size ölümü normalleştirin demiyorum. Fakat bu korkuyu normal görmeye çalışın. Ölümden korkmayan bir insan çok azdır. Kimler ölümden korkmaz? Kaybedeceği hiçbir şey yoktur ya da gerçekten çok zor bir durumdadır, çok ağır hastadır. Öleyim de kurtulayım der, öyle değil mi? Yani kimisi için kelimesini bile duymayacağı bir şeyken, kimisi için de kurtuluş. Bazıları için de şunu deriz. Kurtuldu, hani öldü, kurtuldu, çok acılar çekiyordu. Kurtuldu deriz, öyle değil mi? Yani olay aslında yine burada bizim algılama biçimimize dayanıyor. Peki diyelim ki ölümsüzlüğün iksiri bulundu. Kimse ölmeyecek, herkes bu dünyada kalacak. Öyle farz edelim. Böyle bir senaryoda dünyanın nüfusu nereye gidecek? Kaynaklar yetecek mi? Belirli bir düzen, belirli bir sistem olacak mı insanlar arasında? Yani biz bu dünyaya sığabilecek miyiz? Hiç ölmek istemeyecek miyiz? Belki de o zaman o şartlara göre ölümü kurtuluş olarak göreceğiz. Şu anda ölümü kötü olarak algılıyoruz. Düşüncesinden bile kaçmak istiyoruz fakat belki de bundan daha iyi olacak. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Peki hepimiz için ölüm varsa hayatta biz niye buradayız? Demek ki bir nedeni var arkadaşlar. Ölümü düşününce her şey boş geliyor olabilir. Hiçbir şey yapasınız gelmiyor olabilir. Ama demek ki bir nedeni var. Ve hayat da boş boş geçirilecek bir hayat değil. Öyleyse ne yapacağız? Bu korkuyla savaşmayacağız arkadaşlar. Aklımıza gelen düşüncelerle savaşmayacağız. Aklımıza bu konuda her türlü düşüncenin gelebileceğini bileceğiz. Böyle bir gerçeğin olduğu bir hayatta bir şeylerin bize boş gelmesi, bir şeylerin bize yalan gelmesi, bir şeylerden tat alamamak o kadar normal ki bunu bileceğiz. Bunun normal olduğunu bileceğiz. Bu farkındalıkla bize düşen faydalı işler yapmak, bize düşen hayırlı evlatlar yetiştirmek, başkalarına güzel örnek olmak, kısa veya uzun bu süreyi öğrenerek, dersler çıkararak, yeri gelecek düşüp kalkarak öyle ya da böyle tamamlamak. Şükretmek, sevdiklerimizin kıymetini bilmek, onlara daha çok sarılmak. Ölüm düşüncesi geldiğinde veya başkalarını kaybetme düşüncesi geldiğinde her canlının bir gün ölümü tadacağını hatırlamak, hayat yolunda üzerimize düşen görevleri yapmak ve ölüm gerçeğini kabul etmektir. Yani neye inanırsanız inanın veya inançsız olun fark etmez. Ölüm gerçeği hepimiz için geçerli arkadaşlar. Hepimizin eşit olduğu bir alan. Bunu kabul etmek istemiyoruz.
Bunun olmasını istemiyoruz. Ama biz şu an böyle algılıyoruz. Yani kimisine göre ölüm bir kurtuluş, kimisine göre de hiç başına gelmesini istemeyeceği bir şey. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bizler hayatla ilgili, neden dünyaya geldiğimizle ilgili, hayat amaçlarımızla ilgili, ölümle ilgili konulara kafa yorabiliyoruz. Bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Ben bunu çok fazla yaptım. Neden bu hayattayız? Hiçbir şey ortada yokken nasıl geldik? Sonrasında ne olacak? Bunların hiçbirinin net bir cevabı yok. Fakat mantıklı baktığımız zaman bu dünya geçici ise demek ki bir nedeni var. Siz istediğiniz kadar sevdiklerinize bir şey olmasın diye önlemler alın, arayın, sorun, onları eve kapatın. Birçok şeyden kendinizi ve onları uzak tutun. İstediğinizi yapın. Hayatta belirli önlemler alınmalı. Evet, korku bizi korur. Ölüm korkusu bizleri korur. Fakat bunun önüne hiçbirimiz geçemeyiz. O yüzden lütfen bu konudaki düşüncelerinizle savaşmayın. Bende şu belirtiler var, ya ölürsem, şu hastaymış ya ölürse, ya kötü bir haber alırsam. Bu tür düşünceler aklınıza gelecek arkadaşlar. Ama ölüm gerçeğini kabul ettiğinizde, nasıl olsa öyle ya da böyle öleceğim dediğinizde ve inancınız varsa dua ettiğinizde bu sizin içinizi bir nebze rahatlatan bir faktör olacak. Psikolojik dediğimiz fiziksel şikayetlerden sonra beni en çok zorlayan konu bu konuydu. Hala aklıma düşünceler geliyor. Hala korkum var. Ama benim içimi rahatlatan en önemli unsur ölüm anında beynin şarteli kapatması ve bizi korumaya alması. Bunu bize hissettirmemesi. Bir diğer konu ise inancım. Dua etmek, şükretmek ve bir şeylerin kıymetini bilmek. Allah'ım diyorum, ben bana verdiğin cana, bana verdiğin bedene iyi bakmaya çalışıyorum. Bu konuda her ne kadar dikkat etsem de yine de ölümsüz olmadığımı biliyorum. Bana, aileme, bütün insanlara hayırlı sıralı ölümler ver, sağlıklı uzun ömürler ver, güzel işler yapabilmeyi, başkalarına faydalı olabilmeyi bize nasip et diyorum ve Allah'a sığınıyorum. Hatta her gün dünya ve kainat dahil herkese, her şeye nazar duası okuyorum. Bunlar benim içime bir nebze rahatlatıyor. Aslında bu da bir telkin. Peki aklınıza gelen düşünceler gerçekten de öyle olacağını gösterir mi? Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey olacaksa zaten olur. Olacağı varsa olur. Yiyecek ekmeğiniz varsa bir şekilde yaşarsınız. Sizin aklınıza düşünce geldi diye böyle bir şey olacak değil. Sizin aklınıza hiç ölüm düşüncesi gelmediğinde de böyle bir şey yaşamayacaksınız diye bir şey yok. Bir insan düşünelim. Hiç ölüm korkusu yok. Hiç aklına bu yönde düşünceler gelmiyor. Bu insan hiç ölmeyecek mi? Bu insanın çevresindekiler hiç ölmeyecek mi? Bizler aklımıza düşünce geldi diye bunu gerçekleşecekmiş gibi algılıyoruz. Yani aklıma düşünce geldi, bu demek ki gerçekleşecek gibi algılıyoruz. Fakat durum böyle değil. Aklımıza gelse de gelmese de bu bir gün yaşanabilecek bir şey. Öyle değil mi? Demek ki neymiş? Bizim aklımıza düşüncenin gelip gelmemesiyle alakası yokmuş. Toparlayacak olursam, bizler ölüm gerçeğini kontrol edemiyoruz, evet. Ama yaşadığımız süre boyunca davranışlarımızı, yaptığımız işleri kontrol edebiliriz. Şu anda yaşadığımız hiçbir sıkıntı ilelebet sürmeyecek. Bizler bu dünyada misafiriz. Bizler öğreneceğiz. Bizler kendimizi geliştireceğiz. Bizler birbirimize yardımcı olacağız. İnsanlara, doğaya, hayvanlara faydalı olmaya çalışacağız. İnancımız varsa inancımız ölçüsünde yapmamız gerekenleri yapacağız. İçimizi sıkıntıda basacak, düşünceler de gelecek, ölümden de korkacağız, sevdiklerimizi kaybetmekten de korkacağız. Bunlar olacak arkadaşlar, bunlar hayat boyu olacak. En mutlu anların bile büyük bir coşkuyla tadına belki varamayacağız. Çünkü bir gün öleceğimizi biliyoruz. Bir gün bunun biteceğini biliyoruz. Fakat bilmiyoruz ki ölümden sonrası belki daha iyi olacak. Bunu bilmiyoruz. Biz şu anda bu hayattaysak güzel miraslar bırakmaya gayret edelim. Daha güler yüzlü olalım. Daha şefkatli olalım. Ölümün olduğu bir dünyada birçok şeyin boş olduğunu, birçok şeyin takmaya değer olmadığını bilelim. Bizler ölüm gerçeğiyle yaşayacağız arkadaşlar. Bundan kaçınmadan, bu gerçeğin var olduğunu bilerek, bunu kabul ederek yaşayacağız. Kabul ediyorum derken bile kabul edemeyeceksiniz. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ben de bazen kabul edemiyorum. Bazı şeyleri o an düşünmek, o an yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Bir şey başınıza gelecek diye gece gündüz onu düşünseniz de başınıza gelecek, hiç düşünmeseniz de başınıza gelecek. O nedenle o an geldiğinde onu düşünürsünüz. O an geldiğinde o durumu yaşarsınız. Yani bunu elbet bir gün yaşayacaksanız o an zaten yaşayacaksınız. Konuyla alakalı video ve makaleler bırakacağım açıklama kısmına. Lütfen onları da inceleyin. Yayın şimdilik bu kadar olsun. İlerleyen zamanlarda sizlerden gelen dönüşlere göre bir yayın daha yapmak isterim kısmet olursa. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgiler.